Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın ömrünün son demindeyiz. Yakup Aleyhisselam'dan ayrı kalmıştı ama Yakup Aleyhisselam'ın vefatı döneminde de anlattığımız üzere hatırlarsanız ömrünün son döneminde Yakup Aleyhisselam'la Yusuf Aleyhisselam beraber geçirdiler. Öyle bir beraberlik ki bu kez Yusuf Aleyhisselam tabii ki takdir-i ilahidir. Yakup Aleyhisselam'ın dünyadan göçüşüne üzülmüş, bir üzüntü duymuş. Cenab-ı Hak da kendisini bir yıl sonra katına davet eyleyerek dünya yolculuğunu son vermiştir. 7 yıllık bir kıtlık dönemini hatırlıyorsunuz, elbette biliyorsunuz çünkü o görülmüş olan rüyanın tabirini yaparken Yusuf Aleyhisselam yine kitapta genişleteceğimiz üzere ve peygamberler kıssasının üzerinden gitmediğimiz için Siyer-i Nebi çerçevesinde hatırlayacağınız üzere, bildiğiniz üzere usulü itibariyle öyle gidiyoruz. 7 yıllık kıtlık döneminde bir de ferahlama dönemi vardı ama kıtlık dönemi sadece Mısır'da değil, bölge coğrafyasının tamamında hissedilmişti. Dolayısıyla sadece Mısır'a özgü bir durum değildi bu. Dünyanın dört bir tarafında bu 7 yıllık kıtlığın etkisi sürmüştü ve bütün Orta Doğu'da büyük bir gerileme söz konusu olmuştu. Çünkü ekinler kırılmış, sıkıntılar olmuştu. Kaldı ki bunun bir de teknolojik ve sosyolojik karşılığı var elbette. Yani coğrafi konumlandırmada 7 rakamının önem ve ehemmiyeti nedir? Başlı başına bir ders ve kitap konusu olarak not edelim şimdi bir tarafa. Hz. Yakup'un kardeşler arası mücadeleye ciddi bir üzüntüsü olmuştu. Bu üzüntü sonucunda Hz. Yusuf Aleyhisselam kardeşleriyle elbette barışıyor olacak. Çünkü bu 7 yıllık kıtlığın bitişi Yakup Aleyhisselam'ın evlatlarıyla beraber Yusuf Aleyhisselam'ın ziyaretiyle son buluyor. Allah'ın izniyle tabii ki onun emri olmadığında hiçbir şey olmayacak. Ama Yakup Aleyhisselam'ın kardeşler arasındaki mücadeleden dolayı üzülmesi, hepsinin yeniden bir araya gelmesi olan talebi gözyaşlarıyla bunun olan üzüntüsüyle Orta Doğu'ya kesilmiş olan bir ceza olarak düşünebilirsiniz. Yani bütün dünyaya kesilmiş bir ceza olarak görülebilir bu. Dolayısıyla çünkü biliyorsunuz bu rüya görüldüğünde, yani Firavun bunu gördüğünde, Mısır diyelim, Firavun dersek yine yanlış anlaşılır ama Mısır yönetimi kralı o dönemde görmüş olduğu rüyanın etkisi Yusuf Aleyhisselam elbette ki meşhur hapishane hayatında söz konusu oluyor. Dolayısıyla burada Yakup Aleyhisselam'ın büyük üzüntüsünün bu topraklardaki etkisi olarak adlandırılabilir. Zira bu toprakların en sıkıntılı durumu bu topraklarda nice peygamberlerin oğlamış olması ve onların en zirvesinde Hz. Hüseyin Efendimizin Kerbela'daki şehadetidir. O yüzden bu topraklarda hep bir sıkıntılı durumlar söz konusudur ama konu rahmet-i ilahiye geldiği zaman da 7 yıllıkta bir kolaylık karşımıza çıkar ki bu kolaylıkta Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın her şeyin düzelmesi için 7 defa hacca gitmesi ve burada İsmail Aleyhisselam'ın soyundan 7 kişiyi her gittiğinde evlendiriyor olmasıyla ilişkilidir. Yusuf Aleyhisselam insanlar ve insanlar üzerinde yapılan hizmetin havası konusunda ümmetini yetiştirmiştir. Hatta bugün bilirsiniz devlet yönetiminde, özellikle belediyelerde toplu nikah törenlerimiz yapılır. Zaman zaman ihtiyaç sahibi, normal şartlarda düğününü yapamayacak olan ailelere devletler, belediyeler, kuruluşlar toplu nikah törenleri yaparlar. Bu Hz. Yusuf Aleyhisselam'dan bugüne gelmiş olan bir adettir. Fakir fukaranın, ihtiyaç sahibinin evlendirilmesi. Elbette toplu yapılması diye bir şart yok ama o günlerde bu adet vardı, bugünlere kadar ulaştı. Gönülden gönülle aktarıldı ve gönülden yapıldığı için ama bir insanın evliliğine vesile olmanın ehemmiyeti o kadar büyüktür ki Yusuf Aleyhisselam 7 defa hac yapmış. Her bir haccında da farklı adetlerde olmak üzere 7 tane insanın Hz. İsmail Efendimizin soyundan gelen ve bunun içinde Nur-u Muhammed'in taşıyıcılarının da ilişkili olduğu aileler var. Bu ailelerden kız da almışlar. Onların evlenmelerine vesile olmuşlar. Dolayısıyla bu vesile olmaları bu sefer de 7 yıllık Mısır'daki kolaylığa imkan tanımıştır.
Dolayısıyla bir başkasının yuvasını yapmak, gün gelir bir devleti dahi ayakta tutsa şaşırmamak gerekir. Hatırlıyorsunuz, Yusuf Aleyhisselam Züleyha'nın kendisiyle beraber olma isteğine karşı mücadele etmiş. Bu yüzden de bir sürü sıkıntı çekmişti. Vezirin karısı olan Züleyha, bugünkü kaynaklarda da geçtiği üzere vezirin ölümünden sonra Yusuf Aleyhisselam'la bir evlilik yapıyor. Ama bu evlilik takdir edersiniz ki Yusuf Aleyhisselam'ın ileri yaşlarında. Dolayısıyla Yusuf Aleyhisselam bundan önce de evlilikler yapmış ve yaşamıştır. Ancak bu evliliklerinden hasıl olan çocukları her seferinde vefat etmiş, en son Züleyha hanımdan doğan çocuklar yaşamışlardır. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın bir kıssada geçen, kendisinin ölümünden sonra mermer bir lahite konularak su altında bırakıldığı ve sonrasında vefatının da cesedinin de tabiri caizse Hz. Musa Aleyhisselam geldiği devirde İsrail'e taşınması için kendisine emir verdiği konusunda farklı bir bakış açısı sebebiyle bir yorum problemi vardır. Çünkü Hz. Ebubekir Efendimizin Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatının ardından söylemiş olduğu söz bu konuda oldukça önemli bir delildir. Onlar sahabe-i ikram efendilerimiz gömülmesi gereken, defnedilmesi gereken yerleri konuşurlarken Hz. Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz ölen bütün peygamberlerin öldüğü yere gömüldüğünü beyan eder. Dolayısıyla Yusuf Aleyhisselam'ın hem suyun altına gömülemeyeceği, böyle bir şey söz konusu olmadığı, hem de onun bir başka yere naaşının taşınamayacağı bilgisiyle bu yapılmış olan unsurun bir başka konuyla karıştırıldığı anlamına geliyor. Çünkü su altına gömülme düşüncesi bize ait olan bir düşünce biçimi değil de Greklerde vardır. Zaman zaman Ege'nin bazı oluşmuş olan tarikatlarında diye tabir edelim, anlayışlarında bunlar görülür. Yusuf Aleyhisselam ise vefatından önce Medine yolu üzerinde hacca gitmek üzere niyet etmiş ve yola çıkmışlardır. Ancak Yakup Aleyhisselam kendisine daha önce de söylemiştir. Vefatından evvel bir yolculuğa çıkacaksın. Kendini iyi hissetmediğin yerde dur ve sırtını bir ağaca ver ve yönünü kıbleye doğru dön buyurmuşlardır. Yusuf Aleyhisselam da böyle bir at sırtında giderken ciddi bir yorgunluk oluyor. Hatta bu at sırtında 3. gün deviriyor, 3,5 gün oluyor. Hatta Yusuf Aleyhisselam'ın konuşmamasına karşılık ümmeti, yanında bulunan evlatları endişe ediyorlar. Yolculuğun bitirilip hemen yol başındayken, daha uzun yolun başındayken daha geri dönelim diye babalarına söz söylüyorlar. Ancak babaları bir adım daha gidebiliriz diye sözlerini söylüyorlar. Çünkü niyeti Yakup Aleyhisselam'ın Hz. İsmail Efendimizin çocuklarına ulaşmak, Hz. İsmail Efendimizin yanında defnediliyor olmak. Bütün peygamberlerin definlerini, hepsi tabii ki Cenab-ı Hakk'ın emrine bağlı ama herkesin gönlünde var olan, herkesin aşk duyduğu yer elbette dedelerinin, atalarının ata toprağı olan Hz. Adem Efendimiz'den başlamak üzere o süreçte Kabe-i Muazzama'ya yakın olabilmek, bu Hicaz bölgesinde var olabilmek. Ancak hasıl olmuyor, ömür iktifa etmiyor. Hz. Yusuf Aleyhisselam ağırlaştıktan sonra attan indiriyorlar. Bir ağaca, bir kütük parçasına yaslanıyor Yusuf Aleyhisselam. Oturduğu yerden Kabe-i Muazzama'ya tazim ediyor, dua ediyor, namazını eda ediyor. Son öğlen namazını kılıp ikindiye doğru yaklaştıkça ümmetini yanına doğru çağırıp onlara çok önemli olan 3 meseleyi şöyle beyan ediyor. Kardeşlerin her sözünü kardeşlik üzerine olsun diyor. Kardeşleri için Allah rızasını gözeterek bir kardeşlik yapılmasını emrediyor. Hakkı batıldan ayırmak üzere bir söz söylemek gerektiğini beyan ediyor. Dolayısıyla Beni İsrail'in çekeceği çilelerin, olabilecek problemlerin de inceliklerini bu sözüyle beyan ediyor. Hz. Yusuf Aleyhisselam'da bahsettiğimizde o yeşil mermer lahitle ilgili olarak da Beni İsrail'in taşıdığı bu lahitin Hz. Yusuf'un el yazmaları olduğunu da beyan etmek gerekiyor. Hz. Yusuf Aleyhisselam yapılmış her şeyi kayıt altına aldırması, bir de kendi özel el yazmalarının varlığı ilimle uğraştığı için ve Hz. Musa'dan evvel Kudüs'e taşınmış olan bu lahitle alakalıdır. Diğer lahitle de karıştırılmamalıdır. Tarihteki bu gibi incelikleri inşallah Siyer-i Nebi yolculuğumuzda adım adım da taşları yerine koymaya gayret ediyoruz.
Yarından itibaren Allah nasip ederse o arada kalmış ve Zülkarneyn aleyhisselamın dönemine de işaret eden, bizleri o noktaya götüren İbn İshak Efendimizin bu konuda vermiş olduğu tevilin de deliliyle o ara dönemi inşallah anlatıyor olacağız. Bu ara dönemi de kapatınca yavaş yavaş Resul-i Kibri Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bir adım daha yaklaşıyor olacağız efendim. Yarın tekrardan görüşmek üzere inşallah, Allah nasip ederse. Şimdilik kalın sağlıcakla.